Merhaba arkadaşlar. Umarım her şey hepiniz için yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle bir efsanenin yıkılmasını, narsisizmi konuşmak istiyorum. Bana bu konuyla ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Öncesinde de çektiğimiz bir video vardı fakat detaylandırarak anlatamamıştık. Gizli narsistleri nasıl tanırız ya da ilişkimde gerçekten bir narsistle birlikte miyim değil miyim nasıl anlayacağım? Bir takım manipülatif olaylara geliyorum ama aslında çok da farkındalık yaşayamıyorum gibi bir takım mesajlar alıyorum. O yüzden istedim ki gizli narsisti nasıl tanırızı bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle narsisizm kelimesi nereden geliyor? Kökenine bakmamız gerekirse eğer Yunan tanrısı Narsius bir gün ormanda ava çıktıktan sonra bir gölün kenarından su içmek istiyor ve kendi yüzünün gölgesi suya düşüyor. Sonrasında da gölün üzerindeki yansımasına bakarken kendine aşık oluyor. Orada çok uzun zaman kalıyor ve kendini izlerken ölüyor. Sonrasında da öldüğü yerden bir nergis çiçeği doğuyor. Bu efsanenin adı Narsius. Aslında narsisizm ismi Narsius'tan geliyor. Kendini çok seven, kendini çok beğenen Yunan tanrısı. Çok güzel bir tanrı, Narsius'tan geliyor. Şimdi diyorsunuz ki bizim hayatımızda narsist var ya da yok. Narsistin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Yani annenizdir, babanızdır, eşinizdir. Bütün bunların hiçbir önemi yok. Burada önemli olan şey bizim o narsistin perde arkasındaki drama, perde arkasındaki manipülatif ve akıl oyunları, bütün bunları çözmek. Çünkü sizler eğer bir narsisti çözerseniz zaten ilişkinin gidişatını da çözmüş oluyorsunuz. Nerede ne yapmanız gerektiğini de çözmüş oluyorsunuz. Narsisti gizleyen nedir? Öncelikle en önemli soru bu. Narsisti ne gizler? Hepimiz insani olarak bir takım kabuklara sahibizdir. Yani içinde bir fındık olduğunu düşünün. Fındığın dış kabuğunu düşünün. Şöyle ki birimiz çikolatalıyız, birimiz karamelliyiz, birimiz böğürtlenliyiz. Birimiz acıyız, birimiz tatlıyız, birimiz ekşiyiz. Ama burada önemli olan şey o kabuğun dışı değil, kabuğun içi. Özünde ne var? İçindeki fındık taze mi, çürük mü, küflenmiş mi? İnsanları buna benzeterek yola çıkalım bence. Narsist insanlarda dışarıdaki kabuk çok alacalı, çok parlak, çok mükemmel, anormal bir vitrini var narsist insanın dışarıdan. Fakat içine girdiğiniz zaman aslında o kadar sakil bir dünyayla karşılaşıyorsunuz ki. Fakat o içine girme esnasında işte bir takım manipülatif olaylarla karşılaştığınız için siz değilmişsiniz gibi algılatıyor size. Bir narsistle yaşarken en çok suçluluk duyduğumuz bir takım konular vardır. Her şeyi en iyisini yapıyorsunuzdur ama aslında bir türlü olmuyordur. Doğruyu söylüyorsunuzdur ama onun gözünde yalancısınızdır. Çok sevgi dolusunuzdur ama eğer onun açısından bakılırsa nefret dolu bir insansınızdır. Ve sizin hayatınız tamamen kendinizi ona ispatlamakla geçer. Elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Bana inansın, bana güvensin ya da beni sevsin ya da bu ilişkiyi birlikte ayakta tutalım diye. O yüzden burada önemli olan şey gizli olan narsisti nasıl tanıyalım? Gizli olan narsisti şöyle tanıyalım. Suçluluk duygusu hepimiz için çok mükemmel bir duygudur. Çünkü suçluluk duygusu hissettiğiniz zaman kötü davranışlarınıza, özbenliğinize karşı olan bir takım hesapları kendinize vermek zorunda kalacaksınız. Diyeceksiniz ki evet ben burada bir hata yaptım. Yapmamam gerekiyordu, bu yanlış. Suçluluk duygusu ne yapar? Sizi daha fazla suç işlememek için ayakta tutar aslında. Utanç duygusu da aynı şekildedir. Suçluluğun arkasından gelen utanç duygusu çok öğretici bir duygudur. Size neyi öğretir? Bunu yaptın, utandın, yanlış yaptın, hata yaptın ve bunu tekrar etme. Bu duyguyla ne yaparsınız? Benliğinizi, özbenliğinizi ayakta tutarsınız. Narsistlerde durum bir tık farklı oluyor. Yani şöyle oluyor. Gizli narsisti tanımamızın en önemli özelliği, evet şu özellikten tanırız dediğimiz narsistler utanmazlar arkadaşlar. Hiçbir konudan utanç duymazlar. Utanç tavrını, utanç duygusunu tamamen büyüklenmeci bir tavırla ortaya sererler. Neden utanacağım ki? Hakkım. Neden olmasın ki? Ben biliyorum, ben seviyorum, ben yapıyorum. Şimdi böyle olduğu için utanç duygusu yerleşmediğinden dolayı narsistlere, siz o utanç duygusunu görmediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Bir başkasının utancını üzerinize alıyorsunuz. Aslında onun yerine siz utanıyorsunuz. Onun yerine siz suçluluk duygusu çekiyorsunuz. Onun yerine eğer ödenmesi gereken bir bedel varsa o bedeli siz ödüyorsunuz. Çünkü neden? Ortaya bırakılmış, üstlenilmesi gereken bir duygu var. O duyguyu üstlenmesi gereken taraf narsist olan taraf. Fakat narsist bunu yapmaz. O duyguyu üstlenmez. O duygunun evet bu duygu sağlıklı değil, gel biz bu duyguyu empatik olarak konuşalım. İlişkinin gidişatını, boyutunu, her şeyini A'dan Z'ye kadar tartışalım dediğinizde bir narsisti yanınızda bulamazsınız. O yüzden genelde ortaya bırakılmış, atılmış olan duygular
her zaman birileri tarafından üstlenmesi gereken duygulardır. Bir narsistle yaşarken de maalesef o duyguyu siz üstünüze alırsınız. Narsist yerine utandığınız zaman ne olur bir ilişki içinde? Duygunun, ilişkinin utanç duygusunu, ilişkinin suçluluk duygusunu üstüne aldığınız zaman siz artık orada etkisiz eleman oluyorsunuz. Yani karşı taraf her ne yaparsa yapsın, eksik olan sizsiniz, kötü olan sizsiniz. Her zaman söylüyorum, her insanın karanlık bir tarafı vardır. Hepimizin kendi içinde bir kuyusu var. Hepimizin karanlık bir tarafı var. Burada mesele kendi karanlık taraflarımızla barışıp yürüyebilmek. Başkalarının karanlık taraflarını üstlenmek değil. Manipülatif olaylar, yani benim acım var, şu duruma da biraz değinelim. Şimdi artık son dönemde bu çok moda olmaya başladı. Benim travmalarım var, travmatizasyonlarım var. Ben böyle biri değilim de aslında geçmişte şu olayları yaşadığım için böyleyim. Hayır, hepimizin travmaları var. Hepimiz travmalarla doğduk, travmalarla büyüdük, travmalarla da öleceğiz. Bu bir gerçek. Fakat kendi işlevselliğimizi, kendi beceri haritamızı ortaya serdiğimiz zaman bu bizi beslememeli. Bu travmalar bizi, ya işte sen kötü bir insan değilsin, travman olduğu için böyle, hadi yoluna devam et dediğimizde, burada aslında o narsistle normal insan arasındaki ilişkiyi çok net anlayabilmelisiniz. Narsiste utanma duygusu olmadığı için, kendi suçunu bir başkasına yıktığı için ve her zaman onun hayatında bir başkaları ona sebep olduğu için ne yapıyorsunuz? Utanç duygusu duyuyorsunuz. Aman olsun ben alttan alayım, olsun ben ona karşı susayım, o anlatsın ben dinleyeyim, önemli değil, ben ona dayanırım. Çünkü onu tek anlayan kişi benim aslında. Böyle görüyorsunuz. Fakat narsiste karşı ciddi bir sınır çalışması yaptığınız zaman, yani evet artık biz seninle son noktadayız. Bu noktadan sonra narsiste narsist olduğunu anladığınızı gösterdiğiniz zaman, çünkü narsistler bunun anlaşılmadığını o kadar güzel manipülatif olaylarla yapıyorlar ki bunun anlaşılmadığını biliyorlar. Çok uzunca bir sürede anlaşılmayacağını umuyorlar. Fakat diyelim ki gerçekten bir kişi bunu anladı. Ben senin narsist olduğunu biliyorum. Gizli de bir narsist olduğunu biliyorum. Hatta gizli narsiste bir de şöyle örnek verelim. Daha da açıklayıcı olsun. Herhangi bir yere gitmeniz gerekiyor. 10 kişi birden karar almışsınız. O noktaya gideceksiniz. Diyelim ki Tarabya'da bir yerde çay içeceksiniz. O 10 kişinin içindeki o bir tane narsist kalkıyor, diyor ki ya ben oraya gelmem. Orası hem çok uzak, şu anda bana ters, benim için olmaz, şudur budur. Herkes bir anda modu düşüyor. Ya ne yapsak, ne etsek? Peki o zaman yolu değiştirelim dediğinizde narsist ne diyor? Ben aslında gelirim de ben bunu senin için söyledim. Hani sen oraya kadar araba kullanacaksın, sen oraya kadar yorulacaksın. Tamamen senin için. Yoksa benimle hiçbir alakası yok. Ben seninle oraya da gelirim, daha uzak noktaya da. Ama seni düşünmek zorundayım. Gizli narsist bu tarz örneklemlerle insanların hayatlarına girer. Bir şeyleri yapıyorum ama senin için. Senin hayatındayım ama senin için. Senden bir şeyler istiyorum. Belki sen bana yardımcı oluyorsun ama hatta bu da senin için. Şimdi yok ya o kadar da değil diyeceksiniz ama gerçekten bu tarz manipülatif olaylara gelen çok insan var. Hayatını 25 yıl, 30 yıl böyle bir narsistle geçirmiş ve hala karşı tarafın narsist olduğunu anlayamayan çok fazla birey var. Aile içinde, annede, babada, eşte, çocukta da narsistlik olabilir. Bunu anlayabilmek için yapmanız gereken şey bir sınır çalışmasıdır arkadaşlar. Gizli narsisti anlayabilmek için hareketlerini çok iyi ve net bir şekilde okuyabilmelisiniz. Ben böyle bir cümle söyledim, o da bana karşılığında bu cevabı verdi. Peki bu cevap hangimizi besliyor? Benim duygumu mu besliyor, karşı tarafın duygusunu mu besliyor? Utanılacak bir şey oldu. Acaba benim hayatımdaki bu insan bu durumdan utanıyor mu? Suçluluk hissediyor mu? En önemlisi, ilişkilerde eğer iki taraftan bir tanesi özür dilemiyorsa, hiçbir konuda özür dilemiyorsa, buranın altını çizelim. O zaman siz yüksek ihtimalle narsist biriyle berabersiniz. Çünkü narsistler özür dilemezler arkadaşlar. Özür dilemekten hoşlanmazlar. Ve bir de utanç duygusu, suçluluk duygusu yaşamayan bir insan neden özür dilesin? Özür dilemez. Ona göre o hata yapmadı. Ona göre her zaman o haklı. Eğer bir şey olduysa da, yaptıysa da benim sebeplerim var deyip işin içinden çıkar. Sizde öyle olduğu zaman ne dersiniz? Karşı tarafın hep sebepleri var, haklı. İşte bunu yerseniz, yine altını çiziyorum, bunu yerseniz hayatınız boyunca bir narsistle yaşarsınız. Durumu anladınız, anlamadınız hiç fark etmez. Bir narsistin elinde oyuncak gibi yaşarsınız. Manipülatif olaylara gelirsiniz. Akıl oyunlarının içinden çıkamazsınız. Bir zaman sonra bir bakarsınız ki hayatınızın bütün kontrolü sizin elinizden çıkmış gitmiş. Artık siz kontrol sahibi değilsiniz. Artık sizin adınız yok. Bu ilişkideki isminiz yok sizin. Siz kimsiniz bu ilişkide artık siz de bilmiyorsunuz. Anne, baba, kardeş, çocuk belirsiz. Biz sevgili miyiz, değil miyiz diye
10 yıl süren ilişkiler var arkadaşlar. O yüzden narsisti nasıl tanımamız gerektiğini anlatabildiğimi düşünüyorum. Utanç duygusu, suçluluk duygusu, özür dileme duygusu, bütün bunlar yoksa eğer herkes bakın kendini sevebilir, herkes kendini mükemmel görebilir. Bu başka bir şeydir. Fakat narsizizm, yani bu bir efsanedir. Bunu kolay kolay yıkamazsınız. Kolay kolay yıkılmamıştır da tarihten beri. O yüzden her kendini beğenen insan narsist değildir. Her kendini seven insan narsist değildir. Kendine her yatırım yapan insan narsist değildir. Narsisti çok iyi anlayabilmek istiyorsanız kendi olaylarınıza, her ailenin bir dinamiği vardır. Aile dinamiklerinize, ilişki dinamiklerinize bakmalısınız. Ve mümkünse gerçekten böyle bir şeye maruz kaldıysanız bu bizim için güneşlenirken uyuyakalmak gibi. Çok kavurucu bir sıcağın altında yattınız, her yeriniz yandı. Bir narsiste maruz kalmakla bunun arasında aslında hiçbir fark yok. Güneşten kaçamadınız. Kolumu kapatayım, bacağımı kapatayım derken bütün vücudunuz yanmış vaziyette kaldınız. Mümkünse eğer böyle bir şeye maruz kaldıysanız hepinizden rica ediyorum, lütfen bizim gibi profesyonel ruh sağlığı çalışanlarından yardım isteyin. Hayatınızın bir noktadan sonra kontrolünü kaybetmek istemiyorsanız ve unutmayın ki herkes biriciktir. Herkes bir tanedir. Sizin bir kopyanız daha yok. O yüzden mümkünse bu konuyla ilgili profesyonel yardım alıp ilişkide neleri düzeltip neleri düzeltemeyeceğinize bir bakın derim. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi davranın. Hoşça kalın.